Ben diyor bir gün müsaade istedim düşünmek için diyor. Bir gün sonra bir şartla kabul ederim dedim diyor. O da Türkiye'ye gideceğim, biraz Türkçe öğreneceğim. Buna müsaade ederseniz olur diyor. Buna desteklerseniz olur diyor. So in 2010, then, late summer, I traveled to Turkey and studied the Turkish language. I cannot say I mastered the Turkish language, but I did learn and publish a story entitled Güzel ama Zor Türkçe Language. 2010'da gittim diyor, biraz ders aldım ama diyor, ders aldıktan sonra diyor, benim yayınlayacağım şey Türkçe güzeldi ama zordu diyor. So over the next 7 years, I began gathering evidence. What had he written? What had he preached? What was said about him by friends and by enemies? I gathered as much information as I could about his life, including doing interviews with 36 or 37 friends and about a dozen critics of Mr. Gülen. Ondan sonra 7 sene boyunca diyor bir bilgi toplama şeyine girdim diyor, dönemine girdim diyor. Hoca Efendi'yi sevenlerle konuştum, sevmeyenlerle konuştum, 30'un üzerinde diyor, sevenlerle interview yaptım, röportaj yaptım, 12 tane kadar da sevmeyenle görüştüm, konuştum diyor. Onunla alakalı yazılmış her şeyi toplamaya başladım diyor. Hem aleyhinde hem lehinde ne varsa o konuyla alakalı okudum diyor. So I used the same methods in this research that I have used in all of my other books. I was objective. I was fair. I tried to get all the information I possibly could and then begin writing a narrative. I chose not to meet with him until I had a complete narrative complete, because I wanted to have that objectivity. Aslında bu benim yaptığım diyor, bütün çalışmalarımda, bütün bilimsel yaptığım çalışmalarda uygulanan metottur diyor. O konuyla alakalı yazılmış, çizilmiş, artı, eksi, aleyhde, lehde ne varsa hepsini toplarım, hepsini şey yaparım. Ona göre objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde, adil bir şekilde konuyu değerlendir, yazarım diyor. Sırf bu pozisyonumu koruyabilmek için diyor, Hoca Efendi'yle görüşmedim diyor. Ta ki kapanma, kitap şekillenip belli bir şekilde oturana kadar, hikaye bitene kadar görüşmedim diyor. At the same time, as I began gathering evidence, the big lie began to be generated about Mr. Gülen. Ben bunlara başladım, çalıştıkça ortaya Hoca Efendi ile alakalı kocaman bir yalan ortaya çıktı diyor. The last time I visited Turkey in 2015, when I stepped into the elevator at the Hilton Hotel in Izmir, I did what you do when you step into an elevator, you look down. 3 police came into the elevator with me. Ben diyor geldim, 2015'te son ziyaretimi yapmıştım diyor, çalışmamla alakalı Türkiye'ye. Herkesin bildiği gibi o kaldığım oteldeki asansöre bindim, düğmeye bastım, başımı eğdim ki 3 tane polis içeri girdi diyor. And I looked down at what they were carrying in their hands. They had file folders. And the name on those file folders was Fethullah Gülen in 2015. İçeri girdiler de onlar beni tanımıyorlar tabii diyor. Normal takılıyorlar. Ellerinde de dosyalar var diyor ve dosyaların üzerinde Türkçe yazıyor, okudum diyor. Gülen dosyası, Gülen-2 diye daha 2015'te daha hiçbir şey yokken diyor çalışıyorlardı diyor. So I moved hotel rooms every night to different rooms. When I sat for dinner, police were behind me, police were in front of me. They never harassed me, but I knew they were there. Ben diyor o gün diyor çok rahatsız oldum diyor. Hatta her akşam oda değiştirdim. Başka odada kaldım diyor. Ama restoranda yemek yerken biliyorum diyor. Sağımda, solumda, önümde, arkamda polisler var diyor. Sivil, resmi polisler var diyor.
And I was to interview Yusuf Pekmezci. Benim o ziyaretimdeki hedefim Yusuf Pekmezci abiyle rahmetli röportaj yapmak diyor. We had to rearrange the meeting 3 times because the police were after him. 3 kere diyor buluşma yeri, adresi tamamen değişti diyor çünkü polis peşindeydi onu diyor. So as the years have gone by, it has been more and more difficult for me to be objective. Zaman geçtikçe diyor, benim artık bu olayda tarafsız kalmam gibi bir şey söz konusu olamaz diyor. In fact, it has become crucial for me to speak truth to power. Aslında diyor artık diyor bu hani crucial önemli de değil artık hayati bir mesele haline geldi benim için toplum karşısına çıkıp doğruyu, hakikati söylemek diyor. Because the disinformation and misinformation campaign started by the current government in Turkey has constituted a slander, a defamation of a man who is a peace builder and individuals who are sincere and committed to peace. Çünkü diyor bu karalama kampanyaları, bu manipülatif hareketler diyor artık bir süreden sonra diyor zulme dönüştü, zulmü de geçti artık böyle bir insanlık dışı bir hal aldı artık diyor. Yani bu diyor kabul edilemez bir duruma geldi bu diyor. In a situation of oppression, to remain objective is to allow the oppression to prevail. Böyle zulmün olduğu bir yerde diyor, ben tarafsızım, ben objektifim demek diyor, aslında diyor zalime yol vermektir diyor. Yani yanlış, sessiz şeytan, susan şeytan olmaktır aslında diyor. Dankeschön. Bitteschön. Teşekkürler. Bir şey değil. So I have increasingly been motivated as an advocate to speak on your behalf. And my guide here has been the teaching of the German theologian and reformer Martin Luther. Benim diyor bu noktadan sonra artık diyor ben hizmetin bir araştırıcısı, hizmeti araştıran bir akademisyen değil, hizmetin bir avukatıyım diyor. Yani, Luther, in his small catechism, published in 1525, explained the 8th commandment of Christians, which is, "Thou shalt not bear false witness." burada diyor Martin Luther'e bir atıfta bulundu. Hepimizin bildiği gibi Martin Luther 15. yüzyılda Vatikan Kilisesi'ne karşı bayrak açmış. Profesör Pahl'da dediği gibi onların uyması gereken 8 Hristiyanlığın düsturu üzerine uyulmuyor diye böyle bir isyan bayrağını açmış bir Alman papaz. Onun gibi diyor şey olarak Hoca Efendi diyor. And the way Martin Luther explains this commandment, "Thou shalt not bear false witness," is as follows. And I memorized this as a child, and I'm trying to live it out in relationship to his life and your work. Bu diyor onun bu yayınlamış olduğu eser daha bir çocukluktan etkilenmişti, çocukluktan vurmuştu diyor. Ve ben diyor aslında hizmetle tanıştıkça, hizmete okudukça aynı kulvardan gittiklerini görüyorum diyor. He said, "We should fear and love God, that we do not deceitfully belie, betray, or slander our neighbor." Biz diyor, ondan şimdi alıntı yapıyor. Onun söylediği şey şu, Allah'ı diyor, öyle bir sevmeliyiz ve aynı zamanda öyle bir korkmalıyız ki diyor, yanımızdaki komşumuza nasıl nazik, nasıl kibar, nasıl iyi bir insan olacaksa öyle olmalıyız diyor. Allah sevgimiz ve Allah korkumuz bize bunu yaptırmalı. But defend them, speak well of them, and put the best construction on everything. Onları korumalıyız, onları savunmalıyız ve çevremizdeki insanlarla güzel ilişkiler kurmalıyız.
So that has been my method, why I wrote this book. Both to be objective and to defend you against slander, lies, and violence. Burada diyor benim işte asıl sebebim, kitabı yazma sebebim buydu diyor. Hem objektif olmak, konuyu objektif eleştirel bir şekilde ele almak ama aynı zamanda artık bu konuyu savunmak ve haksızlığın karşısında durmak diyor. I hope I succeed. Umarım başarılı olmuşumdur. So, second question then, who is Fethullah Gülen and what do I write in this book? İkinci olarak da Hoca Efendi kimdir? Ben bu kitapta onunla alakalı ne yazdım sorusu geliyor işte diyor. So if you have a copy with you, turn to the table of contents. And what I will do is, in a few minutes, walk you quickly through the contents of the book, and then very much look forward to dialogue, to your questions. And I may have questions for you too. Şimdi burada eğer kitabı almışsanız, kitap yanınızdaysa diyor, içerik sayfasını açarsanız sevinirim diyor, Inhalt Almanca. Orada diyor, kitabın diyor, şeyini göreceksiniz diyor, genel yapısını göreceksiniz diyor. Sorularınız varsa sorabilirsiniz, siz sormazsanız ben soracağım diyor. This is a sohbet. So the book has 5 chapters, and it is organized both chronologically and topically. Bu kitabın içerisinde de göreceğiniz gibi 5 ana başlık var diyor. Bu 5 ana başlık tarihsel, kronolojik sıraya göre ayrıldığı gibi diyor, her başlıkta bir konu işliyorum diyor. So I tell his life story first, and most importantly, answer the question, who is he and what has he done? Secondly, I tell the story of his Met, the community that has been inspired by him and is now all over the globe. And then third, I try to write an introduction to Islam for non-Muslims. Bu kitapta diyor, bu başlıklar içerisinde diyor, aslında her başlığın içerisinde 3 şey göreceksiniz diyor. Birincisi zaten kitabı olanlar görür, Hoca Efendi'nin hayatı. Mesela işte 70 ile 80 arasında Hoca Efendi ne yapmış? 80 ile 90 arasında ne yapmış? İkincisi, Hoca Efendi'ne ek olarak hizmet ne yapmış o dönemde? Hizmetin o dönemdeki aksiyon nedir? Ve üçüncüsü ki bence de en önemli kısım bu, Müslümanlığı tanımayanlar için Müslümanlık nedir sorusuna da aynı zamanda ben bu her bölümde bir cevap verdim diyor. So chapter 1 focuses on his family, his early life, his childhood, his education, and then his first call in Edirne, so the years from 1938 to 1966. İlk kısım diyor, Hoca Efendi'nin hayatı, eğitimi, Edirne hayatına kadarki dönemi diyor. O şimdi söylemedi ama aslında o ilk kısım içerisinde şehadeti de anlatıyor. Şehadet nedir, iman nedir onu da anlatıyor. The book also focuses the chapter also focuses near the end on the educational initiatives in schools begun in southern Turkey and in Iraq. Bu kısımda diyor, Doğu Türkiye'de ve Irak'taki de diyor, ilk yeni oluşmaya başlayan hizmet evleri ve ilk hizmet eğitim müesseselerine değindim diyor. And the focus is especially on the school for girls, the schools for girls. Evet, kızların eğitimi de bu evlerde aynı şekilde ihmal edilmediğini de gördüm ben. And one of the fathers from southern Iraq says, "We didn't think girls needed education." Burada diyor bir yaptığı, tanıştığı insanlardan bir tanesi Irak'tan bir veliymiş. Biz diyor bugüne kadar diyor kızlara eğitim görülüyor bir şey duymadık hiç hayatımızda diyor. But Fethullah Gülen has taught us that the girls can do better than the boys in learning. Ama diyor beni diyor Hoca Efendi ikna etti diyor kızların erkeklerden daha iyi olabileceği konusunda eğitimde diyor.
And one of his daughters is now a doctor, and the other is a lawyer. Evet, benim de bir kızım var. Biri doktor, biri avukat diyor. No offense to this side of the room. Erkekler olmasın diyor. And whether education for girls or boys, there is a central metaphor that I develop about Hoca Efendi's life and teaching and about hizmet. Yani kadın erkek ayrımı olarak Hoca Efendi'nin eğitime verdiği önemi ben burada özellikle vurgulamak istedim bu kitapta diyor. And that metaphor is that we must fly with two wings. Burada Hoca Efendi'nin anlattığı eğitim anlayışı, eğitim felsefesi iki kanatlı bir kuş modeline benziyor. O onun metafor olarak söylüyor diyor. Holding together science and spirituality. Maneviyat ve bilimin her birinin ayrı bir kanat olduğu iki kanatlı bir model. Head and heart. Kalp ve kafa birlikteliğinin olduğu bir model. So that's chapter 1. Bu birinci bölümde. Chapter 2, We Were Young, focuses on Fethullah Gülen's years in Izmir, especially at Kestana Pazara Mosque and School. Bu ikinci kısımda diyor Hoca Efendi'nin İzmir'deki göreve başladığı, hizmete başladığı dönemdir diyor. Orasını